Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Bu hafta son 6 aydır hayatımızdaki belirsizlikler artık son buluyor. Artık her şey netlik kazanacak ve daha bilinçli olacağız. Fadime Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 25-31 Ocak haftalık burç yorumlarını yapacağım. Bu videoda yıllık, aylık ve haftalık yorumları yaptım. Haftanın günlük etkilerini diğer videoda daha detaylı anlatacağım. Geçen haftadan sonra son 2,5 senenin karamsarlığı, kuşkularla dolu konuları artık bitti. Şimdi daha özgür düşünmeye, daha cesur olmaya, daha kararlı olmaya başlayacağız. Çevremizdeki kişilerle daha kolay iletişim kuracağız. Çılgınlıklar yapmaya da hazır olun. Teknolojiyi daha fazla kullanacağız. Teknolojinin bizi özgür kılacağını daha iyi anlayacağız. Arkadaşlarımızla, dostlarımızla daha fazla iletişim kuracağız. Gizli saklı konular daha fazla göz önünde olacak. Sır kalmayacak, kuşkular ortadan kalkacak. Daha bilinçli olacağız. Geleceğe dair planlar yapmaya başlayacağız. Bu planları da aniden gerçekleştirecek güce de sahip olacağız. Aniden başlayan, aniden biten ilişkiler yaşayabiliriz. İlişkilerde son 2 senedir olduğu gibi şüphemiz olmayacak. Kararları hemen alıp hemen de uygulayacağız. Özgür ruhunuzun farkına varma ve bundan fayda sağlama zamanı olacak. Bu hafta Güneş, Merkür, Jüpiter, Satürn Kova burcunda ilerliyor. Hafta sonunda 30 Ocak'ta Merkür retrosu başlayacak. Merkür retrosunun burçlara etkilerini detaylı olarak daha sonraki videoda da anlatacağım. Bu hafta Mars ve Uranüs Boğa burcunda ilerliyor. Diğer gezegenlere de ters açılar yapıyor. Gökyüzündeki gerginlik, yeryüzünde depremleri, hava olaylarını, uçak kazalarını, hortumları da tetikleyebilir. Ekonomi yüzünden ayaklanmalar ve isyanlar da bu haftanın gündeminde olacak. Uranüs ve Kova etkileri nedeniyle de finans konuları, uzayla ilgili alanlarda keşiflerde bu hafta boyunca konuşulabilir. 2021 yılına ait yıllık danışmanlık taleplerinize çok yoğun ilginize çok teşekkürler. Danışmanlık alan arkadaşlar bilirler. Ben yıllık analizlerde videolardaki gibi teknik konuları anlatmıyorum. Yazılı olarak mail gönderiyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. Şimdi 25-31 Ocak arasındaki gökyüzündeki hareketlerin burçlara etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 25-31 Ocak haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoda yıllık, aylık, haftalık detaylı yorumlar yapacağım. Günlük detaylı yorumlar için bir sonraki videoda paylaşacağım. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Bu haftayla birlikte kafanız biraz daha rahat olacak. Artık hedeflerinize ulaşmak için içinizdeki enerji daha fazla olacak. Bu enerjiyi kullanmak daha kolay olacak. İçiniz kararmadan, karamsarlıklardan uzaklaşarak, özgürce düşünerek daha kolay hareket edeceksiniz. Bu özgürlüğü hissederek yapacağınız işlerde de başarılı olacaksınız. Bu hafta parasal konular hala gündemimizde. Parayla ilgili ani değişimler de yine olabilir. Dikkatli olmaya devam etmelisiniz. Bu hafta hem Venüs hem Mars para konusunda size şans veriyor. Para konusunda kazançlı bir hafta olacak. Gayrimenkul alım satımı yapılan alanlarda daha fazla kazançlar da sağlayabilirsiniz. Yemek sektöründe çalışanlar bu hafta bu alanlarda daha fazla para kazanmaya başlayacaksınız. İşi olmayanlar yemek sektöründe iş bulmaları daha kolay olacak. Bu hafta sosyal mecralardaki işinizde parlama dönemini yaşayacaksınız. Uzun zamandır ertelediğiniz konuları bu hafta gündeme alıp hız kazandıracaksınız. Sosyal mecralardaki işlerinizde hem başarılı olacak, hem parlayacak, hem de kazançlar sağlayacaksınız.
Hayvanlarla ve diğer canlılarla ilgili projeleriniz varsa bu konularda topluluk önünde olacaksınız ve başarı kazanacaksınız. Hayvanlarla ve diğer canlılarla ilgili konularda liderlik de yapabilirsiniz. Hak, hukuk, adalet konuları, canlıların yaşam hakları bu hafta daha fazla gündeminizde olacak. Bu alanlarda neler yapmalısınız bunu araştıracak ve geliştireceksiniz. Yeni fikirler de sunabilirsiniz. Bu yeni fikirleriniz önümüzdeki yıllarda çok konuşulacak. Bu hafta arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçireceksiniz. Arkadaşlarınızın desteğini daha fazla göreceksiniz. Çok farklı alanlardan, çok farklı çevrelerden, çok farklı karakterlerden arkadaşlar edineceksiniz. Bu arkadaşlardan bazıları sizin parlamanıza da yardımcı olacak. Bu hafta eğitim hayatınızla ilgili atacağınız yeni adımlar önümüzdeki senelerde daha fazla başarılı olmanıza neden olacak. Özellikle eğitim hayatınızda teknolojik alet ve sistemlerle ilgili yapacağınız yenilikler sizin başarınızı artıracak. Yeni aşk arayanlar, işle ilgili alanlarda, eğitimle ilgili alanlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. İş arkadaşlarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Yeni aşk başlangıcı olabilir. Bu hafta sezgileriniz çok kuvvetli olacak. Mistik konularla olan ilginiz biraz daha artacak gibi görünüyor. Rüyalarınız da size işaretler verecek. Buna da dikkat edin bence. İş konusunda hala kendinizi geliştirmeye devam ediyorsunuz. Karşınıza çıkan yenilikleri de hemen kabul edip hayatınıza katabiliyorsunuz. Bu da yeni gelişmeleri daha kolay kabullenmenize neden oluyor. Yenilikleri işinize katmanız, işte daha başarılı olmanıza da neden oluyor. İş konusunda geçen seneden beri gündemimizde olan gizli kapaklı olaylar varsa bu konular bu hafta yine gündemde olacak ve açığa çıkacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Bu haftaya ait günlük detaylı diğer videoyu da izleyebilirsiniz. Duygusal hayatınızla ve ailenizle ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izleyebilirsiniz. Onlar da size işaretler verecektir. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu. Boğa burcu olanlar 25-31 Ocak haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoda yıllık, aylık, haftalık detaylı yorumlar yapacağım. Günlük detaylı yorumları bir sonraki videoda paylaşacağım. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Bu hafta hayatınızda değişimler devam ediyor. Özellikle iş konusunda yapmak istediğiniz değişiklikleri bu hafta tamamlayabilirsiniz. Yeni işe başlamak isteyenler kesinlikle yeni bir işe başlayabilirsiniz. İletişim, basın yayın, pazarlama konularında yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirebilirsiniz. İşinde sorun yaşayanlar, eğer bu sorunlara sabrederseniz işinizde daha başarılı olacağınız fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ama sabredemezseniz işinizden ayrılmak zorunda kalabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda yeni teknolojik alet ve sistemleri kesinlikle işinize katmalısınız. Eğer bunu yaparsanız işinizde daha fazla başarılar kazanabilirsiniz, daha fazla para kazanabilirsiniz. Son 2 senedir zaten teknolojik ve elektronik alet ve sistemleri hayatınızın hemen her alanında daha fazla kullanmaya başladınız. Önümüzdeki 2 senede işinizle ilgili daha fazla kullanmak zorundasınız. Bu yüzden teknolojik yenilikleri öğrenmek zorundasınız. Mayıs sonuna kadar da bu alanlarda eğitimler alarak kendinizi geliştireceksiniz. Mayıs sonuna kadar iş konusundaki başarılarınız nedeniyle toplum önünde de olabilirsiniz. Eğitim hayatında olanlar 2 sene hayvanlarla ilgili, bilimle ilgili, fen ve matematikle ilgili, bilgisayar sistemleriyle ilgili alanlarda alacağınız eğitimlerde daha fazla başarılı olabilirsiniz. Veteriner olmak isteyenler bu alanlarda önümüzdeki 12 sene başarı ve parasal kazançlar çok fazla kazanacaksınız. Haziran 2020'den beri para kazanma konusunda eski sistemleri bırakmanız gerektiğini anladınız. Artık yeni sistemlerle para kazanma yöntemleri geliştirmeniz gerekiyor.
Bu yeni sistemleri geliştirirken kesinlikle teknolojik ve elektronik alet ve sistemleri de kullanmanız gerekiyor. Buna dair araştırmaları yapacaksınız. Kendi içinizde bunları düşüneceksiniz. 10 Haziran 2021 haftasında da başlangıçlar yapacaksınız. Haziran 2020'den beri yatırım konusunda artık eski sistemleri unutmanız gerektiğini daha iyi anlamaya başladınız. Yeni yatırım fırsatları yaratmak zorundasınız. Belki bununla ilgili Aralık 2020 ortasında başlangıç yaptınız. Eğer başlangıç yapmadıysanız Mayıs ayı sonuna kadar yeni yatırım fikirlerini geliştirecek ve bunları sonuçlandıracaksınız. Evlilik planı olanlar bu hafta bunu tamamlayabilirsiniz. Ev taşımak isteyenler, evde büyük tadilatlar yapmak isteyenler bunları bu hafta tamamlayabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgili bazı konularda bu hafta sonuçlanacak, onların hayatında değişimler de olabilir. Eşinizle olan ilişkinizde bu hafta bazı konuları artık tartışarak sonuçlandıracaksınız. Uzun yolculuklarda bu hafta yapabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar uzun yolculuklarda, eğitimle ilgili alanlarda, yurt dışı ile bağlantılı alanlarda yeni aşkı bulabilirsiniz. Bu uzun vadeli bir ilişki olacak. Bu hafta iş konusunda görüşmeler çok fazla yapacaksınız. İletişim araçlarını çok fazla kullanacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Bu haftaya ait günlük detaylı diğer videoyu da izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olduğunuz için de tekrar teşekkür ediyorum. Duygusal hayatınızla ve ailenizle ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için de Mars ve Satürn burcunuzda izleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu. İkizler burcu olanlar 25-31 Ocak haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoda yıllık, aylık, haftalık detaylı yorumlar yapacağım. Günlük detaylı yorumları bir sonraki videoda paylaşacağım. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel enerji oluyor. Hayatınızda bazı değişiklikler yapmak istiyorsunuz. Ancak bunun için henüz erken. Şimdi değişikliklerle ilgili hayal kurma, hedefler belirleme zamanı. Hayatınızdaki değişimler Mart ve Nisan aylarında gerçekleşecek. Siz şimdi bunun planlarını yapın. Neleri değiştirmek istiyorsunuz? Bunun hayallerini kurun. Zaten zamanı gelince hızla değişimleri yapacaksınız. Evlilik planı olanlar, yurt dışında yaşama planı olanlar, başka şehre taşınma planı olanlar, yurt dışıyla iş yapma planı olanlar, bunlarla ilgili hayallerinizi kurun. Yeni işe başlamak isteyenler, kendi işini kurmak isteyenler, hedeflerinizi belirleyin. Mart ve Nisan ayını bekleyin. Haziran 2020'den beri hayatınıza katmaya başladığınız yeniliklerin çoğunu Mart ve Nisan'da tamamlayacaksınız. Bu hafta yurt dışı ile ilgili konularda çok fazla görüşmeler yapacaksınız. Bu görüşmeler sizin için hayatınızda yeni başlangıçlar yapmanıza da neden olabilir. Yabancı dil öğrenmek isteyenler, bu konuda başarılı olacağınız zamanlar var. Bunu kullanabilirsiniz, başlangıç yapabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler bu hafta eğitim konusunda çok yoğun olacaksınız ve başarılı olacaksınız. Daha ön sıralarda olacak ve parlayacaksınız. Bu haftayla birlikte uzun yolculuklar çok fazla yapmaya başlayacaksınız. Uzun yolculuklarda kafanızı dinleyeceksiniz. Bu uzun yolculuklarda planlar yapacaksınız. Hedeflerinizi kafanızda daha iyi netleştireceksiniz. Özellikle doğada ve açık havada yapacağınız uzun yolculuklar sizin ruhunuza daha iyi gelecek. Son haftalarda kafanız çok karışık. Kafanızda uçuk kaçık fikirler var. Bu fikirleri gerçekleştirecek misiniz? Bunu da merak ediyorsunuz. Eğer çılgın düşünceleriniz varsa bunları daha da geliştirin. Çünkü bunları gerçekleştirecek gücünüz var. Bunlar size fark katacak ve daha da başarılı olmanıza neden olacak. Bunları geliştirecek hayal gücünüz var. Bunları gerçekleştirecek gücünüz de var. İlişkilerinizle ilgili değişimler halindesiniz. Haziran 2020'den beri bunun farkındasınız.
karşınızdaki kişiyle olan ilişkinizi sorgulamaya başladınız. Bu iş ilişkiniz olabilir, özel ilişkiniz olabilir. Bu sorgulamalar sonucunda ilişkinizle ilgili bazı kararlar alacaksınız. Ya ilişkinize devam edeceksiniz ya da ayrılık kararı alacaksınız. Bunu da Mart ve Nisan'da daha fazla düşünecek, Mayıs sonunda da netleştireceksiniz. Eğer sanatla, psikolojiyle, mistik konularla, astroloji gibi alanlarla ilgili işiniz varsa bu hafta bunlarla çok yoğun olacaksınız. Bu alanlarda kendinizi daha fazla geliştireceksiniz. Yemek sektöründe işiniz varsa bunu sanatla ve teknolojiyle tamamlayarak yeni projelerde geliştirebilirsiniz. Bu projelerden para kazanma fırsatı yaratabilirsiniz. Para konusunda aklınızda çılgın projeler varsa bunları geliştirebilirsiniz. Çünkü bu çılgın projelerle ilgili 20 sene para kazanabilirsiniz. Kripto parayla ilgili projeleriniz varsa bunları iyi araştırıp ona göre hareket etmelisiniz. Çünkü aniden kazanç sağlayıp aniden de kayıplar yaşayabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Bu haftaya ait günlük detaylı diğer videoyu da izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olduğunuz için de tekrar teşekkür ediyorum. Duygusal hayatınızla ve ailenizle ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yengeç burcu olanlar 25-31 Ocak haftası gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoda yıllık, aylık, haftalık detaylı yorumlar yapacağım. Günlük detaylı yorumları bir sonraki videoda paylaşacağım. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Bu hafta aşkta şans hala sizden yana, ilişkilerinizde biraz karamsar ve kuşkucu olsanız da duygusal zamanlar var. Partnerinizle duygusal zamanlar geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı bu hafta tamamlayabilirsiniz. Sosyal mecralarda işleriniz varsa bu hafta bunlara hız kazandıracaksınız. Daha da geliştireceksiniz. Yeni ve çılgın fikirler oluşturacaksınız. Bu yeni fikirler size kazanç da sağlayabilir, kayıplar da yaşamanıza neden olabilir. Buna dikkat etmelisiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla aranızdaki ilişkilerde bazı gergin durumlar yaşayabilirsiniz. Bu gerginlik ilişkinizin kopmasına da neden olabilir. Arkadaş ortamlarında çılgın hareketlerde de bulunabilirsiniz. Bu çılgın hareketler sizden beklenmeyen hareketler de olabilir. Yeni iş arayanlar sosyal alanlarda, sosyal mecralarda, hayvanlarla ilgili alanlarda, toplumla ilgili konularda, e-ticaret gibi alanlarda, teknolojik alet ve sistemleri daha fazla kullanacağınız alanlarda yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Bu alanlarda işleri olanlar yoğun tempoda çalışacaksınız. Bu yoğunluk sizi biraz bunaltabilir. Sabrederseniz Mart ve Nisan aylarında para daha fazla kazanacaksınız. Finansla ilgili, hukukla ilgili, gayrimenkul alım satımı yapılan alanlarda da yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Bu haftadan sonra borçlarınıza daha kolay çözüm üreteceksiniz. Borç konusu sizi biraz bunaltsa da hızlı ve pratik çözümlerle borçlarınızı ödeyebileceksiniz. Yeni yatırım planları yapabilirsiniz. Bu yatırımlarla ilgili kredi alma durumu olabilir. Yeni kredi başlangıcı olabilir. Eski kredinizi de bu hafta kapatabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz para varsa bu hafta bu para elinize geçecek. Borçlarınızı da ödeyerek biraz rahatlayacaksınız. Bu hafta para konusunda görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu olumlu da olabilir, olumsuz görüşmeler de olabilir. Yatırım konusunda aklınızda çılgın projeleriniz varsa bunları başlatabilirsiniz. Bu projeler 2 sene gündeminizde olacak. Bu haftadan sonra ilişkilerinizle ilgili artık karamsar düşünceler olmayacak. İlişkilerinizle ilgili daha özgür ve iyimser düşünceler içinde olacaksınız. Son 2 senedir ilişkilerinizde yaşadıklarınızı artık geride bırakacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Bu haftaya ait günlük detaylı diğer videoyu da izleyebilirsiniz.
Kanalıma abone olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Duygusal hayatınız ve ailenizle ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için de Mars ve Satürn burcunuzda izleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 25-31 Ocak haftası gökyüzü transitlerinin burcunuzu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoda yıllık, aylık, haftalık detaylı yorumları yapacağım. Günlük detaylı yorumları bir sonraki videoda paylaşacağım. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Artık ilişkilerinizle ilgili konular daha fazla gündemimizde olmaya başlayacak. Ağustos ayında başlayan süreçler bu hafta tamamlanacak. İş ilişkiniz ve özel ilişkinizle ilgili bu hafta net kararlar alacaksınız. Evlilik kararı alabilirsiniz. Bununla ilgili organizasyonları da bu hafta tamamlayabilirsiniz. Ortak işlere de başlayabilirsiniz. Daha önceden ortak işleriniz varsa bunlarla ilgili de net kararlar alabilirsiniz. Bu hafta ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. İletişim araçlarını çok fazla kullanacaksınız. Bu sizi biraz yorabilir, algılarınızı karıştırabilir. Dikkatli olmalısınız. İlişkiler konusunda kararlarınızda da bu algılarınızın yanılmasından dolayı hatalar yapabilirsiniz. Bu hafta iş konusunda daha çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk sizi biraz bunaltabilir. Yeni iş arayışları içine de girebilirsiniz. Yeni iş bulmak isteyenler teknolojik alet ve sistemlerin olduğu bütün alanlarda iş bulabilirsiniz. Yemek sektöründe, bilişim alanlarında, gayrimenkul alım satımı yapılan alanlarda, estetik ve güzellikle ilgili alanlarda, sanatla ilgili alanlarda işler bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Bunları değerlendirmelisiniz. İş konusunda da bu hafta aklınız karışık olacak. Sürekli yeni planlar yapmak isteyeceksiniz. Yenilikler katmak isteyeceksiniz. Bunları da teknolojik alet ve sistemler ekleyerek yapabilirsiniz. Hafta sonundan önce bu yenilikleri katarsanız da daha iyi olur. Hafta sonundan itibaren Merkür Retrosu başlayacak. Bu yüzden öncesinde yenilikleri başlatmalısınız. Zaten son aylarda bunlarla ilgili gelişmeler yaptıysanız bunları bu hafta tamamlayacaksınız. E-ticaret ve web sayfası ile ilgili tamamlanması gereken konuları da bu hafta tamamlamak zorundasınız. Sosyal mecraları, sosyal alanları işlerinizde daha fazla kullanmalısınız. İşlerinizle ilgili arkadaşlarınızdan daha fazla destek almalısınız. İş arkadaşlarınızla birlikte yeni projeler geliştirebilirsiniz. Bu projelerde teknolojik alet ve sistemleri kesinlikle kullanmalısınız. Daha önceki videolarda da hep söylediğim iş konusunda önümüzdeki 5 sene çılgın projeleriniz hep olacak. Çevrenizdekiler bunu anlamasa da siz bu projelerinizde kararlı olursanız kesinlikle başarılı olacaksınız. Bu projelerden çok para kazanacaksınız. Şubat ayı sonuna kadar işinizle ilgili ani değişimler söz konusu olacak. Buna da dikkat etmelisiniz. Ani tepkiler vermekten de kaçınmalısınız. Eğitimle ilgilenenler bu hafta eğitim konusunda başarılı olacaksınız. Yeni araştırmalar yapabilirsiniz. Eğitim konusunda teknolojik alet ve sistemleri kesinlikle kullanmalısınız. Bunları kullanırsanız daha başarılı olabilirsiniz. Aşk ve ilişkilerde bu hafta duygusal paylaşımlar çok fazla yapacaksınız. Partnerinizle birlikte uzun yolculuk yapabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bu hafta güzel haberleri de alacaksınız. Sağlık konusunda uzun zamandır beklediğiniz haberleri de alıp sevineceksiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Bu haftaya ait günlük detaylı diğer videoyu da izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Duygusal hayatınızla ve ailenizle ilgili işaretler için de Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için de Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 25-31 Ocak haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoda yıllık, aylık, haftalık detaylı yorumlar yapacağım. Günlük detaylı yorumları bir sonraki videoda paylaşacağım. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor.
Aşk hayatınızla ilgili karamsar duygulardan artık uzaklaşacaksınız. Bu haftadan sonra aşk hayatınızla ilgili daha özgür düşünceler içinde olacaksınız. Son 2 senedir yaşadığınız kuşku ve karamsar düşüncelerinizi artık değiştireceksiniz. Aşkla ilgili daha net kararlar alacaksınız. Bu hafta çocuklarınızla ilgili konularda artık karamsarlıktan uzaklaşacaksınız. Onların hayatlarıyla ilgili konularda daha anlayışlı olmaya başlayacaksınız. Onların kararlarına daha saygılı olmaya başlayacaksınız. Çocuklarınızın duygusal hayatıyla ilgili yeni gelişmeleri de kabulleneceksiniz. Bu hafta uzun yolculuklar yapmaya devam edeceksiniz. Eğitim hayatınızla ilgili olabilir, yurt dışı ile bağlantılı konularda olabilir. Son haftalarda daha fazla uzun yolculuklar yapmaya başlamıştınız. Bu haftada yine uzun yolculuklar yapacaksınız. Şubat ayı sonuna kadar da uzun yolculuklar hep yapacaksınız. Yeni iş arayanlar, yurt dışı ile bağlantılı konularda, lojistikle ilgili alanlarda, uzun yolculuklarla ilgili alanlarda, eğitimle ilgili konularda, yabancılarla ilgili alanlarda, yabancı dillerle ilgili alanlarda yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bu alanlarda işleri olanlar bu hafta çok yoğun çalışacaksınız. Bu işler sizi biraz fazla yoracak. Bu yorgunluğa sabrederseniz çok başarılı olacaksınız. Son haftalarda sağlık konuları daha fazla gündemimizde olmaya başladı. Önümüzdeki 2 sene sağlık konuları, ani değişimler hep yaşayacaksınız sağlık konularında. Bu hafta sağlık konusunda güzel haberleri alacaksınız. Sizin veya çevrenizdekilerin sağlıklarıyla ilgili güzel haberleri de bu hafta alacaksınız. Sağlık konularında eğitimler de alabilirsiniz. Buna dair başlangıçlar yapabilirsiniz. Mistik konularla, metafizik konularıyla, astroloji gibi alanlarla da daha fazla ilgilenerek sağlık konularında kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu destekler sayesinde hem sizin hem de çevrenizdekilerin sağlıklarıyla ilgili çözümler üretebilirsiniz. Başkalarının sağlıklarına çözüm üretirken kendinize de faydalı olabilirsiniz. Önümüzdeki 2 ay sağlık konusunda büyük başarılar kazanabilirsiniz. Bu alanda keşifler yapabilirsiniz. İnsanların bu keşiften faydalanmasını da sağlayabilirsiniz. Yeni iş arayanlar, sağlıkla ilgili, hizmet sektörüyle ilgili, kamu sektörüyle, eğitimle ilgili alanlarda yeni işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirebilirsiniz. Bu işlerde çalışanlar şanslı bir dönemde olacaksınız. Daha ön sırada olacaksınız. Parlama şansını yakalayacaksınız. Bu dönemde veterinerlik konusunda kendinizi de geliştirebilirsiniz. Bu alanda eğitim alabilir, yeni işe de başlayabilirsiniz. Haziran 2020'den beri ev almak, ev satmak, ev taşımakla ilgili konular hep gündemimizde oldu. Bunlarla ilgili değişiklikleri Mayıs sonuna kadar tamamlayacaksınız. Başka bir şehir, başka bir ülkede yaşama fırsatı karşınıza çıkabilir. Bunu da değerlendirmelisiniz. Artık geçmiş yaşantı alanınızı değiştirmeniz gerektiğini anlamalısınız. Yoksa buna mecbur kalabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler teknolojik alet ve sistemleri kesinlikle hayatınıza katmak zorundasınız. Teknolojik alet ve sistemler sayesinde daha başarılı olacaksınız. Yurt dışıyla ilgili işleri olanlar bu hafta bu işlerinizde çok yoğun olacaksınız. Bu işlerinizde beklenmedik konularla karşılaşabilirsiniz. Teknolojik alet ve sistemleri de bu işlerinizde kesinlikle kullanmalısınız. Ticaret işleriniz varsa yurt dışına açılmak için çok güzel bir zaman. Bunu da kullanabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Bu haftaya ait günlük detaylı diğer videoyu da izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olduğunuz için de tekrar teşekkür ediyorum. Duygusal hayatınız ve ailenizle ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar 25-31 Ocak haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoda yıllık, aylık, haftalık detaylı yorumlar yapacağım. Günlük detaylı yorumları bir sonraki videoda paylaşacağım. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Aşk, aşk, aşk. Gündemimizde artık aşk olacak.
Aşkta aradığınızı bulmak biraz daha kolay olacak ama çok seçenek de karşınıza çıkabilir. Karar vermekte de zorlanabilirsiniz. Aşk ilişkinizde ciddi kararlar alabilirsiniz. Bu kararları organizasyonlarla kutlayabilirsiniz. Hem duygusal hem de romantik zaman geçireceğiniz güzel günler yaşayacaksınız. Yeni aşk arayanlar bu hafta kesinlikle yeni biriyle tanışabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Bu hafta aşık olacağınız kişi farklı karakterlerde, farklı ülkeden biri olabilir, farklı alanlarda, farklı çevrelerden biri olabilir. Yaş farkınız çok olabilir. Çılgınca bir aşk yaşamaya da hazır olmalısınız. Aşk hayatınızda ani kararlar da alacaksınız. Aniden başlayan aşk aniden de bitebilir. Bu hafta borç alacak konusunda da biraz zorlanabilirsiniz. Borçlarınızı ödemek konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz ama hızlı çözümler üreteceksiniz. Uzun zamandır sizi üzen kredi konusu da kapanabilir. Kredi bitişi de bu hafta söz konusu olacak. Yeni yatırım yapmak için de bu hafta çok uygun. İşlerinizde, evinizle ilgili alanlarda teknolojik alet ve sistemlerle ilgili yatırımlar yapabilirsiniz. Evinizle ilgili dekorasyon değişimleri yapmak için de bu hafta uygun olacak. Bunları tamamlayabilirsiniz. Ebeveynlerinizin sağlığı konusunda bu hafta güzel haberleri alabilirsiniz. Bu sizin enerjinizi de yükseltecek. Eşinizle romantik ve duygusal anlar yaşamak için de bu hafta çok uygun. Güzel planlar yapabilirsiniz. Birlikte uzun yolculuklar da yapabilirsiniz. Çocuklarınızın hayatında değişiklikler olacak. Bunların haberlerini alacaksınız. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konular bu hafta bu konularda çok yoğun olacaksınız. Görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu görüşmeler sonunda yeni kararlar alabilirsiniz. Çocukları ilgilendiren alanlarda iş yapanlar bu hafta çok yoğun olacaksınız. Bu işlerinizde planlarınızı tamamlayacaksınız. Bu işler önümüzdeki 2 sene hep gündemimizde olacak. Kazançlarınız da çok olacak. Yeni iş arayanlar, finansla ilgili, yatırım konularıyla ilgili, banka işleriyle ilgili, hukukla ilgili, çocuklarla ilgili, sanatla ilgili konularda iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Bu işlerden haber bekliyorsanız bu hafta bu haberleri alacaksınız. Bu işlerde çalışanlar bu hafta çok yoğun olacaksınız. Enerjinizi buna göre ayarlamalısınız. Haziran 2020'den beri eğitim konusunda değişiklikler çok fazla yaşadınız. Bunları kabullenmeniz zaman aldı. Bu sene ortasında kadar da eğitimle ilgili yenilikler hep karşınıza çıkacak. Mart ve Nisan aylarında eğitim konusunda çok yoğun olacaksınız. Değişikliklerle çok fazla karşılaşacaksınız. Sınavlarınız varsa sizi zorlayacak ama Mart ve Nisan'da başarılı olacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Bu haftaya ait günlük detaylı diğer videoyu da izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olduğunuz için de tekrar teşekkür ediyorum. Duygusal hayatınızla ve ailenizle ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için de Mars ve Satürn burcunuzda izleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 25-31 Ocak haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoda yıllık, aylık, haftalık detaylı yorumlar yapacağım. Günlük detaylı yorumları bir sonraki videoda paylaşacağım. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Bu haftanın en yorgunlarından biri de siz olacaksınız. Hayatınızda değiştirmek istediğiniz konuları değiştireceksiniz. Bunlar belki sizin planladığınız gibi de olmayabilir. Buna da hazır olmalısınız. Evinizle ilgili değişiklikleri bu hafta tamamlayacaksınız. Ev alma, ev satma, ev taşıma, evde büyük tadilatlar yapmak için bu hafta çok uygun. Bunları hızla tamamlayacaksınız. Ancak bazı aksaklıklar olabilir veya planlarda değişiklikler olabilir. Buna da hazır olursanız hızlı çözümler de üretebilirsiniz. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı bu hafta tamamlayabilirsiniz. Organizasyonlarda teknolojik bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Daha dikkatli olmalı ve sabırlı olmalısınız. Aniden aşk ilişkinizde evlilik kararı alıp bunu da uygulayabilirsiniz.
Yeni başlayan aşk ilişkinizde hızlı kararlar alarak aniden evlenmek kararı da alabilirsiniz. Bekarlar için yeni biriyle tanışmak ve ilişkiye başlamak bu hafta daha kolay olacak. Özellikle kardeşleriniz, akrabalarınız ve yakın çevrenizdeki kişiler sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Bu güzel bir ilişkinin başlangıcı olacak. Ebeveynlerinizle ilgili bu hafta güzel haberler alacaksınız. Onlarla güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Bunun için planlar yapabilirsiniz. İşle ilgili ortaklıklar konusunda ani değişimler karşınıza çıkabilir. Eğer ortağınız varsa, sorunlar yaşıyorsanız bu hafta ortaklığınızın bitişi de söz konusu olabilir. Ortak iş konusunda bitişler olabilir. Bu hafta hem özel hem iş ilişkilerinizde görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Hayatınıza çok fazla etki yapacak kararlar alacaksınız. Bu haftayı hayatınız boyunca hep hatırlayacaksınız. Uzun yolculuklar yapmak için de bu hafta çok uygun. Farklı şehirlere, farklı ülkelere yolculuk yapabilirsiniz. Bu hafta farklı kişilerle tanışacaksınız. Sizin çevrenizden, sizin alıştığınız karakterlerden farklı kişiler olabilir. Onlarla olan ilişkileriniz sizin için yeni kapılar açacaktır. Buna da dikkat edin. Haziran 2020'den beri para kazanma konusunda eski sistemlerinizi değiştirmeniz gerektiğini artık daha iyi anlamaya başladınız. Bu alanlarda yenilikler karşınıza çıktı. Hala bu yenilikleri görmediyseniz bunların farkına varın. Mayıs sonuna kadar para kazanma konusunda neleri değiştirmeniz gerektiğini daha iyi anlayacaksınız. Bu değişimleri kesinlikle yapmak zorundasınız. Evinize teknolojik alet ve sistemleri de bu dönemde katmak daha kolay olacak. 30 Ocak'tan önce bu planlarınızı da tamamlayabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Bu haftaya ait günlük detaylı diğer videoyu da izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olduğunuz için de tekrar teşekkür ediyorum. Duygusal hayatınızla ve ailenizle ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için de Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yay burcu olanlar 25-31 Ocak haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoda yıllık, aylık, haftalık detaylı yorumlar yapacağım. Günlük detaylı yorumları bir sonraki videoda paylaşacağım. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Daha önceki videolarda çokça bahsettim. Özellikle önümüzdeki 2 sene basın, yayınlan medyayla, pazarlamayla, iletişimle ilgili alanlarda çok yoğun olacaksınız. Ama bu hafta bu alanlarda ön sıralarda olacaksınız. Bu alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Gözler önünde olacaksınız. Bu güzel enerjileri değerlendirmelisiniz. Bu hafta parasal olarak daha önceden beklediğiniz para varsa bunlar elinize geçecek. Ufak da olsa bu para işinize yarayacak gibi görünüyor. Sizin veya çevrenizdekilerin sağlıklarıyla ilgili gelişmeler karşınıza çıkacak. Sağlık konusunda dikkat etmelisiniz. Aniden gelişen durumlar olabilir. Bunun bilincinde olursanız hızlı çözümler üretebilirsiniz. Yeni iş arayanlar sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektöründe, eğitimle ilgili alanlarda, basın, yayınlan medyayla, iletişimle, lojistikle, pazarlamayla ilgili alanlarda yeni işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Bu alanlarda işleri olanlar bu hafta çok yoğun çalışacaksınız. Enerjinizi de ona göre ayarlamalısınız. Eğitimle ilgilenenler önümüzdeki 2 sene basın, yayınlan medyayla, iletişimle, lojistikle, pazarlamayla ilgili alanlarda eğitim alırsanız daha başarılı olabilirsiniz. Aşk hayatınızda son 6 aydır karşınıza çıkan konuları artık daha iyi anlamaya başladınız. Sorgulamaya başladınız. Ancak aşk ilişkinizde olduğunuz kişiye karşı zaafınız olduğu çok belli. Aşk ilişkisinde olduğunuz kişiye karşı çok özverilisiniz. Aslında siz karşınızdaki kişilere hep özverili davranan birisiniz ama bazen farkında olmadan bunu ilgi duymak için yapıyorsunuz. Son aylarda da aşk ilişkinizde bu şekilde bir durum söz konusu. Aslında siz kendi duygularınızın anlaşılmasını istiyorsunuz. Karşınızdaki kişiye duygusal olarak özverili davranarak ondan da bu özveriyi bekliyorsunuz. Umarım bulursunuz.
Eğer bulamazsanız önümüzdeki 8 sene bunun mücadelesini vereceksiniz. 2028 senesi sonuna kadar aşk ilişkinizde çok özverili olacaksınız. Bu da enerjinizi bitirebilir. Buna dikkat etmelisiniz. Bu hafta kardeşlerinizle, akrabalarınıza veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili konular daha fazla gündeminizde olacak. Onlarla daha fazla zaman geçireceksiniz. Onların hayatındaki değişimlere de şahit olabilirsiniz. İş veya özel ilişkilerinizde kafanız karışık olabilir. İlişkilerinizde yenilikler sürekli karşınıza çıkmaya başladı. Bu yenilikler ilişkilerinizin de yenilenmesine neden olacak. Mayıs sonuna kadar ilişkilerinizde net kararlar alacaksınız. Ev almak, ev satmak, ev taşımak için planlarınızı yapın, hayallerinizi kurun. Mart ve Nisan aylarında bunları gerçekleştireceksiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Bu haftaya ait günlük detaylı diğer videoyu da izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için de Mars ve Satürn burcunuzu da izleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 25-31 Ocak haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoda yıllık, aylık, haftalık detaylı yorumları yapacağım. Günlük detaylı yorumları bir sonraki videoda paylaşacağım. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son 2 senedir hayatınızı tepetaklak eden gezegenler artık sizi terk edip gittiler. Artık daha özgürsünüz. Artık daha kolay kararlar alacaksınız. Daha kolay ilerleyeceksiniz. Yıllardır ertelediklerinizi şimdi tamamlama zamanı olacak. Bu hafta parasal olarak olumlu gelişmeler de karşınıza çıkacak. Uzun zamandır beklediğiniz para varsa elinize geçecek. Özellikle Mayıs sonuna kadar para konusunda şanslı bir dönemde olacaksınız. Elinize sürekli paralar gelecek. Bu hafta çocuk veya çocuklarınızla ilgili konularda sürekli gündeminizde olacak. Çocuklarla ilgili konularda biraz gergin durumlarda yaşayabilirsiniz. Ancak bu gerginliğin sonunda güzel gelişmeler de olabilir. Çocuklarla ilgili ani gelişmeler de karşınıza çıkabilir. Bu hafta çocuklarla ilgili konularda daha fazla para harcayabilirsiniz. Çocuklarla ilgili gereksiz harcamalar yapıp bunu biraz abartabilirsiniz. Aşk hayatınızda bu hafta ani değişimlerde yaşayabilirsiniz. Beklenmediğiniz bir anda ciddi bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Aşk ilişkinizde ciddi kararlar da alabilirsiniz. Şubat ayı sonlarına kadar yeni aşk başlangıcı olabilir. Farklı kültürlerden, farklı kişiliklerde, farklı çevrelerden, hatta ünlü simalardan, topluluk önünde olan biriyle aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Bu ilişki aniden başlayabilir. Venüs aşkta hala sizi destekliyor. Bu güzel enerjiyi de kullanmalısınız. Evlilik planı olanlar bu hafta bunu tamamlayabilirsiniz. Yeni iş arayanlar, çocuklarla ilgili alanlarda, sanatla alanlarında, yemek sektöründe, estetik ve güzellikle ilgili alanlarda, sosyal mecralarda, hayvanlarla ilgili alanlarda, teknolojik alet ve sistemleri kullanarak yapacağınız yaratıcılık konularında yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Çocuklarla ilgili işleriniz varsa bu işlerde bu hafta çok yoğun olacaksınız. Bu işlerden çok para kazanacaksınız. Daha önceki videolarda çokça bahsettim. 2022 ortalarına kadar da söyleyeceğim. 2018-2020 arasında içsel dünyanızı ve bütün hayatınızı değiştirmeniz gerekiyordu. Bunu ya isteyerek ya da istemeden gerçekleştirdiniz. Haziran 2020'den beri de son 2 senedir yaşadıklarınızı daha iyi algılamanız ve bunlardan dersler çıkartmanız gerektiğini görmeye başladınız. İçsel enerjinizi yenilemek için, yeni düzeninizi algılamanız için mistik konular, dinsel öğretiler, psikik güçlere ihtiyacınız var. Bunlarla ilgili araştırma yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili eğitimler alabilirsiniz. Hatta bu aldığınız eğitimlerde kendinizi geliştirip eğitimlerde verebilirsiniz. Bunu kazanç fırsatına da çevirebilirsiniz. Hem kendi enerjinizi yenileyebilir hem de parasal kazanç sağlayabilirsiniz.
Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Bu haftaya ait günlük detaylı diğer videoyu da izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olduğunuz için de tekrar teşekkür ediyorum. Duygusal hayatınızla ve ailenizle ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 25-31 Ocak haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoda yıllık, aylık, haftalık detaylı yorumlar yapacağım. Günlük detaylı yorumları bir sonraki videoda paylaşacağım. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Satürn bir burçta yaklaşık 2 veya 2,5 yıl kalır. 8 Mart 2023'e kadar Satürn Kova burcunda kalacak. Bazen hızla ilerleyecek, bazen yavaşlayacak. Satürn hangi burçtaysa o burçtaki kişilere hayatlarında değişimler yapması için baskı yapar. Değişim konusunda direnen kişiyi de eğitmeye çalışır, anlatmaya çalışır, değişimin neden şart olduğunu anlatmaya çalışır, hangi alanlarda değişim yapması gerektiği konusunu anlatmaya çalışır. Eğer kişi bunu anlarsa onu destekler, yani Satürn o kişiyi destekler ve yüceltir. Ama anlamazsa, değişime karşı direnirse işte o zaman Satürn kötü karaktere bürünür ve değişimi zorla yaptırır. Yani Kova burcu değişimi kesinlikle kabul etmeli, yoksa zorla değişmek zorunda kalacak. Ben aylardır videolarda söyledim. Değişim için hayaller kurun dedim. Kafanızda değişimi kurgulayın dedim. Hedefleri belirleyin dedim. Eğer bunları yaptıysanız 2 sene bunları gerçekleştirme zamanınız var. Ama yapmadıysanız karşınıza çıkacakları kabul edeceksiniz. Güneş burcunuzda ve bu yüzden enerjiniz çok yüksek. Son 2 senedir sizi üzen karamsar düşünceler de artık gitti. Kuşkular artık gitti. Şimdi güçlü olma zamanı, kararlar alma ve uygulama zamanı başladı. Bunları yapacak enerjiniz ve gücünüz de var. Bunu kullanın. Değişimlerin kontrolünü elinize alın. Bu hafta evinizle ilgili değişimleri yapabilirsiniz. Ev alma, ev satma, ev taşıma, evde büyük tadilatlar yapma zamanı. Bunlarla ilgili son aylarda düşünüp de yapamadıklarınızı tamamlayacaksınız. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Yeni bir evde, yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Evli olanlar eşinizle birlikte duygusal zamanlar daha fazla yaşayacaksınız. Partnerinizle birlikte uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Evliliğinde sorunlar olanlar bu hafta bunu kendi içinizde sorgulayabilirsiniz. Bitişler de söz konusu olabilir. Aniden alacağınız bitişler nedeniyle bu hafta hukuksal konular sonuçlanabilir. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konularda gündeminizde olacak. Onların hayatında değişimler olabilir. Aniden karşınıza çıkacak olan bu değişimleri kabullenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta iletişim araçlarını çok fazla kullanacaksınız. Bu da algılarınızı toparlamanızda sorunlar yaratabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Bu haftaya ait günlük detaylı diğer videoyu da izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Duygusal hayatınızla ve ailenizle ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Balık burcu olanlar 25-31 Ocak haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoda yıllık, aylık, haftalık detaylı yorumlar yapacağım. Günlük detaylı yorumları bir sonraki videoda paylaşacağım. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Bu hafta kardeşlerinizle veya akrabalarınızla ilişkileriniz daha çok gündemde olacak. Onlarla olan ilişkilerinizde yenilenmeler çok olacak. Birbirinizle daha fazla iletişim halinde olacaksınız. Kardeşlerinizin hayatında değişimler olabilir. Bu değişimlerde onların yanında olacaksınız. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle birlikte yeni işlerde yapabilirsiniz. Yeni iş arayanlar
basın yayınla, iletişimle, medyayla, lojistikle, pazarlamayla ilgili, yemek sektöründe, estetik ve güzellikle ilgili alanlarda, finans alanlarında işler bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Bu alanlarda işleri olanlar bu hafta çok yoğun bir tempoda çalışacaksınız. Bu yoğunluk sizi ya başarılı yapacak ya da sabrınızı taşırıp işinizden ayrılmanıza neden olacak. Bu hafta duygularınız çok yoğun olacak. Hisleriniz çok yoğun olacak. Sanki her an, her adımı öncesinden hissedeceksiniz. Buna sürekli şaşıracaksınız. Bu kontrolünüz dışında olan bir his olacak. Bu yüzden sezgilerinize biraz daha dikkat etmelisiniz. Bu hafta dilek kapılarınız da çok açık. Dileklerinizi, isteklerinizi sıralayabilirsiniz. Enerjiniz çok yüksek olacağı için evrenle iletişiminiz çok kuvvetli olacak. Mistik konularla, psikik güçlerle, astrolojiyle, sanatla, doğaüstü olaylarla daha fazla vakit geçireceksiniz. Bu alanlarda kendinizi geliştirecek yeni konular karşınıza çıkacak. Özellikle teknolojik alet ve sistemleri kullanarak daha fazla araştırma yapacaksınız. Bu araştırmalar sizi belki de farklı konularda yazılar yazmanıza, farklı alanlarda çalışmalar yapmanıza neden olacak. Ve bunlardan parasal kazançlar sağlamanıza da neden olacak. Sanatla ilgilenenler bu alanda çok farklı kişilerle tanışacaksınız. Hayatınızı değiştirecek yeni birileriyle tanışacaksınız. Farklı kültürlerden, farklı çevrelerden, farklı insanlardan kişilerle tanışacaksınız. Bu kişiler sizi geliştirecek, sizin için yeni kapılar açacak. Siz de bunu değerlendireceksiniz. Haziran 2020'den beri işinizle ilgili değişiklikler yapmak isteyip duruyorsunuz. Ama neresinden başlayacaksınız bulamıyorsunuz. Bu hafta buna dair yine aklınız karışacak ama artık daha net fikirler geliştireceksiniz. Mayıs sonuna kadar da işlerinizle ilgili değişimi tamamlayacaksınız. Evinizle ilgili değişimler de yapmak çok istiyorsunuz. Buna dair planlarınızı yaparsanız Mart ve Nisan aylarında bunları tamamlayabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar arkadaş ortamında, sosyal mecralarda, sosyal alanlarda yeni aşkı bulabilirsiniz. Arkadaşlarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Algılarınız açık olsun. Bu hafta arkadaşlarınızın duygusal hayatındaki değişimlerde de onların yanında olacaksınız. Sanatla ilgilenenler bu hafta hislerinizi ve duygularınızı çok iyi kullanacağınız için yapacağınız sanatsal çalışmalarda daha ön sıralarda olacaksınız. Güneş gibi parlayabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Bu haftaya ait günlük detaylı diğer videoyu da izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Duygusal hayatınızla ve ailenizle ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.